Yunanistan'ın Selanik şehrinden herkese merhaba. Öncelikle günaydın. Sabah 8 gibi. İstanbul'dan gece 11'de yola çıktık otobüsle. Saat 8 gibi Selanik'e geldik. Şu an Selanik'in merkezindeki Aziz Dimitri Kilisesi'nin önündeyim. Şehrin en önemli kiliselerinden birisi. Selanik'te 1881 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev. Bu şehirdeki Selanik'teki Türk Konsolosluğu'nun bahçesi içerisinde bulunuyor. Ancak maalesef restorasyonda olduğu için içine giremiyoruz. Sadece dışarıdan Atatürk'ün doğduğu evin böyle görüntüsünü alabiliyoruz. Böyle dar bir sokağın içinde ana caddeye bağlı. Şu şekilde. Selanik'in en büyük meydanı Aristoteles Meydanı. 1970'li yıllarda Fransız mimarlar tarafından planlanmış. Selanik'in yukarı kısmından başlayarak tamamen trafiğe kapalı şekilde aşağı böyle geliyor. Burada geniş bir meydan şeklini alan Aristoteles Meydanı şu şekilde Ege Denizi'ne açılıyor. Karşısı Türkiye. Tabi buradan gözükmüyor ama buraya da meşhur Yunan filozof Aristo'nun bir heykelini yapmışlar. Meydanın ismi de Aristoteles Meydanı. Evet, bu da meşhur Aristo ama heykelin çok güzel olduğu söylenemez. Evet, Altan Reis. Şöyle bir bak bakalım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Neredeyiz? Selanik'ten. Yunanistan. Altan hocamla Selanik'teyiz. Hafta sonu bir kaçamak yapalım dedik. Evet, böreklemeye geldik. Ani bir kararla. Böreklemeye geldik. Selanik'in böreği meşhurmuş, gevreği meşhurmuş, simiti meşhurmuş. Onları tatmaya geldik. Başka amacımız yok. Bu börekleri yiyip akşam geri döneceğiz. Başka amacımız yok yani. Aslında burası bir körfez. Selanik Körfezi. Karşıda şehrin devamı. Şu şekilde. Daha çok burayı İzmir kordona benzetiyorlar. Daha ben İzmir'e gitmedim ama daha çok görenler, edenlerin YouTube'da paylaştıkları İzmir kordon. Burası da Aristoteles Meydanı. Hemen Ege Denizi'ne açılıyor. İleride liman kısmı var. Şöyle karşıda ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan şehrin simgesi olan Beyaz Kule. Şimdi buradan yavaş yavaş o bölgeye doğru yürüyoruz. Şöyle Selanik'te kordon boyu yürüyüşü. Şu şekilde yürüyelim. Evet, Selanik Beyaz Kule'ye doğru gidiyoruz. Selanik hakkında birkaç bilgi de verelim. Aslında şehrin ismi Büyük İskender'in kız kardeşi Teselya. Onun ismi verilmiş kocası tarafından. Ki kocası da Büyük İskender'in generallerinden birisi. İsim oradan geliyor. Uzun bir müddet işte İskender döneminden sonra Roma, Bizans hakimiyetinde şehir kalıyor. Türklerin buraya gelişi ilk defa Yıldırım Beyazıt dönemi. Yıldırım Beyazıt döneminde şehri fethediyoruz. Ancak Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar şehir Bizans'ın eline geçecek. Daha sonra Bizanslar burayı 1423 yılında Venedik'e satacaklar Selanik'i. 1430 yılında da 2. Murat döneminde şehir artık kesin olarak Türk hakimiyeti altına alınacak. 1430'dan işte Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Beyaz Kule. Aslında şu yürüdüğümüz şöyle göstereyim. Bu kesim aslında surların olduğu bölge. Yani eski siyah beyaz fotoğraflarında var işte 20. yüzyılın başında 19. yüzyılın sonunda çekilmiş olan fotoğraflarda denizin tamamen dibinde surlar var. Tamam, tabii doğal olarak bu surları yıkmışlar, işte sahil yolu haline getirmişler. Karşıda Beyaz Kule. Maalesef Selanik 1912 yılında 1. Balkan Savaşı'nda Yunanlıların eline geçecek. Kaybetmemiz de ilginç.
Tabii Balkan Savaşları malum. Özellikle 1. Balkan Savaşı Türk tarihinin en acı verici savaşlarından birisi. Ağır bir yenilgi alıyoruz. Ve bu yenilgi sonrasında maalesef Balkan topraklarının tamamını kaybedeceğiz. Selanik'in komutanı Tahsin Paşa. Yunan ordusu buraya geldiği zaman 25 bin kişilik ciddi bir ordusu var elinde. Silahları falan ama maalesef Tahsin Paşa tek kurşun atmadan Selanik'i Yunanlılara teslim edecek ve şehir bu şekilde elimizden çıkacak. Selanik sahil boyunca bu şekilde kafeler var, sobalar yanıyor. İnsanlar kafelerini içiyorlar Ege Denizi'ne karşı. Ve sahilde kordon boyunda yürüyen yüzlerce Yunanlı var. Belki içlerinde bizim gibi turistler de vardır. Saat henüz 10 gibi olmasına rağmen cumartesi günü oldukça kalabalık yürüyüş yapan insanlar. Zannediyorum bu bölge Selanik'in tam merkezi. İnsanların gelip daha çok vakit geçirdiği bir bölge. Dediğim gibi bu bölgede tamamen kafeler. Bu şekilde yürüyüş yapan insanlar. Ve sağımızda da şu şekilde gösterelim Ege Denizi. Tabii denizin karşı tarafı Türkiye. Tabii buradan gözükmüyor, oldukça uzak bir mesafe. Şöyle kendimize dönelim. Yani Selanik'le alakalı ilk intiba, görüş, şöyle geniş açıya geçtik. Şimdi Selanik'le alakalı şehre girdiğiniz zaman otobüste oldukça eski bir şehir. Yani binalar çok eski, yapılar çok kötü. Hala bütün binaların çatılarında yüzlerce, binlerce anten var. Televizyon antenleri bizim eski 80'li 90'lı yıllarda kullandığımız. Ya benim binalar falan çok eski geldi. Caddeler kötü falan. Hani böyle bir sözde Avrupa Birliği üyesi Yunanistan. Ama pek de Avrupa imajı oluşturmadı Selanik bizde. Yani Türkiye'deki eski bir şehir gibi. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda kalmış binalar. Yani Selanik çok iç açıcı gelmedi şu an için ama belli tarihi turistik yerlerini gezip dolaşacağız. Sizlere de göstermeye çalışacağım. Şehrin en önemli simgelerinden birisi Beyaz Kule. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış. Aslında sahildeki surlara bitişik bir bina. Uzun yıllar hapishane olarak kullanılmış. Osmanlı Devleti bu şehri 1912 1. Balkan Savaşı'nda kaybettikten sonra kuleyi beyaza boyayıp daha sonra içine Beyaz Kule demişler ki bugün Selanik'in en önemli simgesi Beyaz Kule. Hemen Selanik'te sahilde bulunan bir kule. Selanik sahildeki Büyük İskender heykeli. Malum Makedon kralı 2. Filip'in oğlu Büyük İskender. Makedonya'dan çıktığı seferde Anadolu üzerinden Suriye, Mısır ve İran, Hindistan'a kadar uzanan büyük seferini yapmış. Pers İmparatorluğu'na son vermiş. Helen kültürünü oluşturmuş. O devrin en önemli bilinen hükümdarlarından birisi Büyük İskender. Büyük İskender'in de dediğim gibi kız kardeşinin ismi Teselya'nın ismi Selanik şehrini oluşturuyor. Büyük İskender'de böyle bir heykelini yapmışlar. Tabii kendileri Yunanlar Büyük İskender'in soyundan geldiklerini iddia ediyorlar. Ama bunun bir gerçeklikle alakası var mı? Tabii ki yok. Yunanlıların böyle bir huyu var. Evet, bu da Büyük İskender. Evet, Altan hocamla beraber suvlaki yedik. Altan hocam pek beğenmedi, ben de pek doymadım. Şimdi meşhur bir profiterolcu varmış Selanik'te. Oraya geldik ama kuyruk var. Bayağı meşhurmuş, herkes kuyruğa girmiş. Bakalım. We can put it. Yeah, okay. We have milk chocolate, caramel, white chocolate, hazelnut, White chocolate and caramel. white chocolate and caramel. Pistachio, mocha espresso, dark chocolate, No. White, no, I don't want white chocolate. white chocolate. Koyu Dark. dark chocolate. Altancığım o İngilizce. Şaka.
So the first white is caramel. Yeah, yes. Fistik frage. And then we have two dark chocolate. Okey. Okay, what do you think? The 70% cacao? Profiterol sırasındayız Altancığım. Altancığımın white çikolatı ama sen değil. Sana white çikolata koydu. Maç çikolataya. Sana ne koydu? Ya niye öyle yapıyorsun? Neredesin bak? Sana white mi koydu? Niye white koydu sana? Varsa harika. Bacının canı isterse. Do you want something on top? Pistachio? Yeah. And Strawberry? yeah, strawberry. Strawberry is 30 And to me, and to me. To me olmuyor Altancığım bu işleri. For me. For me. We like Greece. Evet, profiterollerimizi aldık. Altan hocam. İlk tat çok güzel. Evet, şurada hala profiterol kuyruğu devam ediyor içeride. Burada Altan hocamla beraber profiterollerimizi yiyeceğiz bakalım. Bayağı da meşhur bir yermiş Selanik'te. İsmi neydi? İsmi Şural Şoks Profiterol diye bir yer. Evet, bize afiyet olsun. Görüşmek üzere Selanik'ten iyi akşamlar. Kavala'da kale kısmına, Old Town, Eskişehir kısmına çıkıyoruz. Hemen şu şekilde göstereyim. Kanuni Sultan Süleyman'ın Vezir-i Azamı Pargalı İbrahim Paşa'nın yaptırdığı Pargalı Camii var. Maalesef Balkan Savaşları'nda kaybedince burayı cami kısmını yok ederek kubbesi vesaire cami hala duruyor ama minareyi kısaltmışlar, Çan Kulesi'ne çevirmişler. Günümüzde Aziz Nikola Kilisesi olarak hizmet vermekte. Bir zamanların Pargalı İbrahim Paşa Camisi. Hemen caminin sağ tarafında su kemerlerini görüyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kavala'ya su getirmek için yapılmış. Ki o zamana kadar şehir çok büyümemiş aslında Kavala. Ancak Kanuni döneminde yapılan bu su kemeri, şehre suyun getirilmesinden sonra Kavala'da ciddi bir gelişme olmuş. Hatta Yunanlar bunun Roma döneminde yapılan bir su kemeri olduğunu iddia ediyorlar. Ancak tarihi kayıtlar bunun Kanuni döneminde yapılan bir su kemeri olduğunu ortaya çıkarmış. Ama tabii ki Yunanlılar bunu reddediyor. Evet, Kavala. Daha çok Türkiye'de Kavala kurabesiyle tanınan bir yer. Yaklaşık 300 bin civarında nüfusu var. Osmanlı'nın en önemli bölgedeki şehirlerinden birisi. Özellikle 19. yüzyılda bu şehir ciddi manada gelişme göstermiş. Tütün ticareti, tütün üretilmesi, limanı var. Liman üzerinden tütün satışı vesaire. 19. yüzyılda 1800'lerden sonra büyüyen ve gelişen bir şehir Kavala. Şu an Kavala sokaklarından kale kısmına doğru yürümekteyiz. Şöyle kaldırıma geçelim. Kaldırımdan yürüyelim. Burası Old Town, Eskişehir dedikleri yer. Kalenin Old Town'daki en önemli eserlerden kaleyle beraber, Kavala ile beraber anılan önemli bir şahsiyet var. İsmini herkesin bildiği, duyduğu meşhur Osmanlı'nın Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Evet, Kavala Kalesi'nin tepesinde meşhur şahsiyet Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli. Yunanlılar tarafından yapılmış. Hemen heykelin karşısında da burada Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu
ev bulunmakta. Ancak bugün kapalı olduğu için eve giriş yapamıyoruz. Tam böyle şehri tepeden gören bir mekanda Kavala Mehmet Ali Paşa'nın heykeli. Kavala'yı bu şekilde, Kavala Limanı'nı kuş bakışı görebiliyorsunuz. Evet, evi de burası. Yine buradan. Aslında burası bir yarımada. Şurada da Ege Denizi'nin diğer tarafı gözükmekte. Evet, Kavalalı'nın evi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'a giden Fransız işgalinden sonra ordunun içerisinde alaylı bir subay olarak gidiyor ve kısa sürede yükselerek komutan, daha sonra da 1805 yılında Mısır valisi unvanını alıyor. Osmanlı Devleti'ne ciddi faydaları oluyor. Mısır'ı çok ciddi manada geliştiriyor. Bayındırlık faaliyetlerinde vesaire bulunuyor. Çok başarılı bir vali. Arabistan'da çıkan Vehhabi isyanını bastırıyor. Mora isyanında Osmanlı Devleti'ne destek veriyor. Ancak 2. Mahmut'la anlaşamayarak, istediği valilikler verilmeyince Osmanlı Devleti'ne isyan eden bir vali. Ordusuyla Kütahya'ya kadar geliyor. İngilizlerin, Rusların araya girmesiyle isyan bir şekilde bastırılıyor. Mısır ve bölgesi Kavalalı ve soyuna bırakılıyor. Ki 1952 yılına kadar Kral Faruk'tur son kralları. Mısır'ı yöneten aile Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelen aile. Yani Osmanlı Devleti 1922'de yıkıldı ama Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve çocukları diyelim, torunları, soyu Mısır'ı 1952 yılına kadar yönetmeye devam ettiler. Mısır için de oldukça, Türk tarihi için de oldukça önemli bir şahsiyet. Tabii devlete isyan etmesi vesaire onlar da ayrı bir konu. Ayrıca değerlendirilecek noktalar. Dolayısıyla Osmanlı'ya isyan ettiği için, Osmanlı'yı birçok kere savaşlarda yendiği için Yunanlılar tarafından Kavalalı Kalesi'nin tam tepesine büyük bir heykeli böyle yapılmış. Yani buradaki mantık aslında düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı içerisinde yapılmış bir heykel. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Kavala'nın en meşhur ürünü tabii ki kurabiyesi. Kavala kurabiyesi almak için Kavala'nın hemen Türkiye tarafından çıkışında. Artık okuyamıyorum. Yok, Kimidis Family Kurabiye denilen bir yere geldik. Burası fabrikası. Fabrika çıkışlı mağazadan Kavala kurabiyeleri alacağız. Evdekilerin siparişleri var. O işi de halledelim. Altan Bey, hangi kurabiyeden alıyoruz? Bilmiyorum, ne var? İşte burada çeşitler var da narlısı var, fındıklısı var. Şöyle bakalım. Evet, şu şekil bir kurabiye. Fiyatı da 2,5 euro. Bakalım. Çilekli kurabiye 100 gram. 2,5 euro fiyatı varmış. Bir tık pahalı geldi bana. Evet, bu da narlısı. Narlı kurabiye. Evet Hüseyin Bey, gezimiz nasıl geçti? Yorumlarınızı alalım. Diğer tavsiye, güzel geçti. Bugün Sen zaten bekledin, sıkıldın, köşeye aldın, kurtuldun, parayı alacaksın sadece, parayı alacaksın. Türkiye'deki büyük AVM'ler, İSTİ yapan, Akasya, Cevahir gibi AVM'lerin noktalarında parayı alabiliyorsun. Kesinlikle arayacağımız bir Bilginiz olsun. Oraya gidiyorsun, yine IBAN'ını veya kart numaranı veriyorsun, Türkiye'deki o büyük yerlerde. O para 2 hafta içerisinde yatıyor hesabına. Kanalımıza Yani demek abone olmayı, istiyorum yorum ki, yapmayı, beğenmeyi ne yapmıyoruz? Zaten bir saat kapıda kalamayız zaten. Benim vereceğim süre yarım saat. Yarım saat kalıyoruz. O yarım saat süre sonrasında Eyvallah Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. hem free shop yapıyor. Batı Trakya'nın en önemli Türk şehirlerinden İskeçe'ye geldik. İskeçe Yenişehir kısmı var, bir de Old Town dediğimiz eski kısım var. Şu an Old Town'dayız. Burası daha çok Türklerin yaşadığı eski Osmanlı evlerinin, konaklarının bulunduğu bir bölge. Bu bölgeyi gezeceğiz. İskeçe'de ciddi bir Türk nüfusu var. Tabi Rumlar da yaşıyor, daha Yunanlar da var. Ama bu bölge gerçekten güzel. Yani tek tek bu evler, konaklar, cami vesaire var.
Buraları gezeceğiz. Şöyle bir İskeçe evlerini, konaklarını şu şekilde göstereyim. İskeçe, Old Town Eskişehir bölgesi. Daha çok Türklerin yaşadığı bir bölge. Ancak İskeçe'de ne kadar Türk nüfusu var, ne kadar Yunanlı var, rehberimiz net bir bilgi vermedi. Oldukça güzel bir bölge. Eski bu şekilde taş evler var, konaklar. Yunanlılar tarafından yapılmış bir kilise ve onun malum Çan Kulesi bulunmakta. İskeçe sırtını Rodop dağlarına yaslamış. Dağların eteklerinde evler var. Şu şekilde gösterelim. Şurada güzel bir bina bulunmakta. Önünde servi ağaçları, arkada Rodop dağları. Bu şekilde bir kasaba. Kasaba demeyelim ya da ufak bir şehir. Ege Denizi ile Yunanistan'da bir gölün birleştiği yerde bir lagün oluşmuş. Buraya da Port Lagos diyorlar. Dede Ağaç'a yakın bir bölge. Gölün ortasına bir kilise ve şapel yapmışlar. Ufak bir ada var. Tahta bir köprüden oraya ulaşıyorsunuz. Gölün ortasındaki adaya geldik. Burada böyle mavi beyaz Yunanistan bayrak renginde bir kilise yapmışlar. Şu şekilde kiliseyi de gösterelim. Burada ufak bir Çan Kulesi var. Evet, buradan ama ikinci bir ada daha var. Yine tahta köprüden ulaştığımız. Orada yine küçük bir kilise. Güzel yer. Özellikle yazın ya da baharda gelin ama sivrisinek olur mu bilmiyorum. Sivrisinek olabilir. Evet, şu şekilde. Arkamda ilk ada. Köprüden şimdi ikinci adaya, küçük şapel artık herhalde. Kiliseden ziyade. Ha? Köprü paralı. Köprü paralı mı? Kaç euro? Her şeye para veriyoruz. Evet Hüseyin Bey. Kilise üstüne kilise. Bir adadan ikinci adaya. Bir adadan ikinci adaya. Evet, çok enteresan. Burada küçük bir şapel şeklinde yapmışlar. Şöyle. Ama güzel gözüküyor be. Hadi. Baharda yazın böyle güzel olur burası. Şimdi tabii hava kapalı ama. Evet, burada böyle küçük bir kilise yapmışlar. Balıkçılar burada dua ediyorlarmış. Bol balık tutalım diye. Evet, Yunanistan'da Dede Ağaç yakınlarındaki Port Lagos'tan artık İstanbul'a dönüş yapıyoruz. Zannediyorum buradan 1 saatlik yol sonra İpsala sınır kapısı. Tekirdağ üzerinden inşallah İstanbul'a varacağız. Evet, tavsiye ederiz. Yunanistan güzel. Selanik, Kavala, İskeçe'yi gezdik biz. En son bu Port Lagos'a geldik. Göl üzerindeki şapeller, tahta köprüler vesaire. Sizlere de tavsiye ederim. Vaktiniz, zamanınız olursa hafta sonu için, cumartesi pazar için küçük bir kaçamak, küçük bir tatil yapacak bir yer. Ve Türklerden kalan tabii ki bol miktarda eserler var. Gelmeniz tavsiye edilir tekrardan. Herkese iyi günler. Yunanistan'dan elveda.